Evet, şimdi EDC Shift Box'ın montajını yapacağım. Ancak önce çalışmasını bir göstereyim. Eski sistemin, benim kendi yaptığım eski sistemin, yani roleli sistemin. Roleli sistemde şöyle bir şey var. Bunu gördüğünüz gibi vitesi D'ye alıp daha sonra manuele almanız gerekiyor. Bakın, D'de, manuelde. Manuele aldığımız zaman bu kollar işe yaramaya başlıyor. Ayağın frende. Bakın 2'ye attı. 3'e atmıyor. Yanıp sönüyor. Yani bu 3 mümkün değil diyor. Çünkü hareket halinde değilim. Şöyle göstereyim. Vitesi düşüreyim. 1'e geri düştü. Tekrar göstereyim şöyle. Vitesi arttırayım. Vites arttı. Ve buraya bastığımda da vites düşüyor. İkisine birden bastığımda hiçbir şey değişmiyor. Sistem zaten o şekilde. Onu da göstereyim. Yine birlikte bastığımda manuelde ikisine birden basacağım. D'ye geçiyor. Anlık tekrar manuele. Yani ikisini aynı anda bastığımda bu oluyor sadece. Voltajı sıfırlıyor. Ben da bunu monte ederken bütün voltajları ölçmüştüm. Voltajı sıfırlıyor ama bu şekilde tek tek bastığımda tek tek iniyor. Ve ikisine birden bastığımda da D'ye geçiyor. Peki bu manueldeyken otomatiğe aldığımızda bir şey değişiyor mu? Hayır. Hala D'de. Bir değişiklik yok. D'de. İşte bu kutuyu taktıktan sonra artık buna bastığımda otomatikten manuele bu kolu bu tarafa bu şekilde almadan kendisi geçecek. Evet, önce şu konsolu sökeceğim, üst tarafı. Onun için de yanları sökeceğim. Bu işlemlerin hepsini yaparken akü kutup başını mutlaka ayırın. Herhangi bir elektrikli problemle karşılaşmamanız için, vites kolunu rahat çıkarabilmek için bunu N'ye alacağım. Ortada kalacak ve şu oyuktan rahat çıkaracağım bu paneli çıkardığımda. Onun için bu şekilde motoru stop ediyorum. Önce bütün bu kapakları sökmek için koltukları geriye almam lazım. Koltuğu geriye alayım. Evet, bu tamamen geride. Cihazı monte etmek için şu vites kutusunun altına ulaşmam lazım. Onun için de burayı sökmem lazım. Tabii Megane 4'te ve diğer araçlarda farklı bu. Aynı değil. Sökülme yöntemi. Ama bu fark çok ufak tefek farklar. Mesela burada Megane 4'te ambiyans aydınlatma var. Talismanla yok. Hani burası eski talismanlarda yok. Yenilerde var. Yani burada önce onları söküyorsunuz. Talismanda da ahşap görünümlü malzeme var. Önce onu söküyoruz. Ve trim sökme aparatı kullanırsanız kolay yaparsınız. Daha sonra bu iki vidayı söküp bunu alacağım. Sırada bu taraf var. Talismanda şurası direkt gelmiyor. Onun için şunu biraz tırnağından kurtarmak gerekiyor. Başka türlü gelmiyor çünkü kısmı, orayı hafif dışarı çıkarttırmak gerekiyor. Tabii şu parçayı almadık. Bu parçayı almam lazım. Sonra burayı esnetip devamını çıkaracağım. Bu parça da geliyor. Evet, benim roleli sistem. Benim yaptığım sistem burada. Rolelisi. Şimdi bunu diğerine uyumlandıracağım ama önce orta konsolu sökmem lazım. Bunu sökmeden önce de şunu almam lazım. Bunun da nasıl söküldüğünü daha önce göstermiştim. Bunu aşağı indireceğiz. Daha sonra şurada yay var. O yayı hafif yan taraftan çıkarttırıp düşürmemeye dikkat ederek bunu böyle çıkaracağız. Kaybetmemek için yayı bir daha üzerine takın. Şimdi şunu açıp bu şekilde esneterek bunu çıkaracağız. Bir de şurası basıyor. Bunu açmamız lazım ki orta konsol yukarı kadar gelsin. Orta konsolu bu şekilde yukarı çıkaracağız ama tabii önce soketlerinden kurtarmamız lazım.
bütün soketleri çıkarmak gerekiyor. Burada da soketler var. USB parçasının soketleri. Bunları da dikkatlice çıkarmamız gerekiyor. Ve böyle bir görüntü oluştu. Burada da yapılacakları anlatacağım şimdi. EDC'ye ait soket şurada. Ancak şu parça çıkmadığı için o sokete direkt ulaşmak zor. Ya oradan parmağınızı falan uzatmanız lazım. Ancak bu yapı buna çok müsait değil, izin vermiyor. Onun için orta konsolu da geriye doğru yaslayacağım. Geriye doğru yaslamak için de şu parçayı da sökmem gerekiyor. Bunu da alacağım. Şu kapağın olduğu parçayı ki şurada vidalar var. Onlara ulaşacağım. Bu onun üzerine basıyor çünkü şurada. Onları da sökeceğim. Bunu çektiğinizde dengeli bir şekilde tabii kapağı açmanız lazım. Geliyor. Evet, şu vidaları sökeceğiz. Bunu geriye kaydıracağım. Ve şunu sökeceğim çünkü burada bu soğutmalı göz var. Devirerek tırnağı yoktu. Daha önce de söktüm. Net hatırlamıyorum ama. Evet, çekince çıktı. Şu iki yanda tırnakları var. Şimdi şu iki vidayı sökeceğim. Bunun çalışma şekli D'yi aldıktan sonra yana çekiyorsunuz ve manuele geçiyor. Yana çektiğinizde daha sonra böyle vitesi azaltıp arttırabiliyorsunuz. Yana çektiğinizde yeniden D'de. Bununla bitiyor ama hayır, geriye doğru kaydıracağım. Bakın şurada da şöyle elemanlar var. Geriye kaydırmak için de 4 tane daha vida var. 2 burada, 2 arkada. Bu vidayı da söktüm. Önde. Pedalın yakınında. Şuradaki vidayı da söktüm. Şuradakini. Arkadakileri sökeceğim şimdi. Koltuğu kaydırıyorum bunun için. Diğer iki vida ise arka koltukta. Biri burada, biri de bunun simetriğinde. Ve rahat sökülsün diye şu kapağı da alacağım. Bu vidayı da söktüm. Karşısında bir vida daha kaldı. Sonuncu vida. Ve şimdi bunu böyle çektiğimizde geriye doğru kaydırabiliyoruz. Bakın geldi bile. Bakın şu tırnaklardan kurtuldu. Şimdi direkt yukarı kaldıracağım. Biraz daha geriye ve yukarı kaldırıp çalışacağım şu şekilde. Evet. Bunu böyle kaldırdım. Orta koldayım ama havada artık. Üzerinde çalışacağımız soket de burada. Ben daha önce burada bu bağlantıyı yapmıştım. Şimdi tabii bu bağlantıyı komple kaldırmam gerekiyor normalde ama ben kaldırmayacağım. Onun yerine burada başka bir bağlantı yapmayı deneyeceğim. Nasıl bir bağlantı? Şöyle bunun ucu şuradan kablolardan bulaşıp ta buraya şu box'a kadar geliyor. Bu yaptığım box'ın içerisinden ben şimdi kutuyu çıkaracağım. Kutu uçlarını ayıracağım. Ve bu kutu hazır duracak. Şimdi ben bu aldığım soketlerle bu şekilde bir köprüleme yapacağım. Şimdi pin bağlantılarını yapacağım. Daha önce biliyorsunuz bunu yapmıştım, hazırlamıştım bunu. Burada pin bağlantılarını yapacağım. Öyle şekilde devam edeceğim. Evet, ben buradaki maviyle onu bağladım. Halbuki normalde yapmanız gereken kabloları kesmek. Sarı, yeşil ve gri. Şu kısımdan kesiyorsunuz. Bu kesilen yerlerin devamı bakın buraya geliyor. Bakın sarı, yeşil ve gri. Bunlara şu terminallerle bağlantı yapıyorsunuz ve bunun ilgili yerlerine bağlıyorsunuz. Bunu nasıl bağlayacağınızı bir daha açıklayacağım. Evet. Şu siyah beyaz ve beyaz kabloyu simüle ettim şu anda. Karşılığında da şurada gördüğünüz mavi ve sarı kablo var. Ama dediğim gibi hani böyle soket hazırlamak zor gelirse terminaller çok kolay. Sıkıştırıp direkt devam edebilirsiniz. Sıralaması böyle. Ben de bu şekilde yapacağım sıralamasını.
Soketi hazırladım. Buna bağlı. Şimdi şu kabloyu bağlayacağım. Ama bu kabloyu soketle falan uğraşmayacağım. Onun yerine direkt şu terminallerle bağlantı yapacağım. Güç kablolarını da aynı şekilde terminal bağlantısı yapacağım ve kutuyu şunun yerine buraya koyacağım. Şu kablolar koldan gelen kablolar. Şu mavi ve yeşil ve siyah da ayıracağım oradan. Şöyle göstereyim. Buradaki bu kablolara bağlayacağım. Bu kolu daha önceden çektiğim için hani bende gerek yok bunu şey yapmaya. Nasıl söyleyeyim? Şu kablo çok uzun benim için. Şu kablo çok uzun. Bu mavi eksi, kırmızı artı. Şimdi bunların bağlantısını yapacağım. Yine kitle birlikte gelen terminal bağlantı pensesi var. Onu kullanacağım. Satın aldığınızda bu da geliyor. Terminallerim burada. Bu dediğim gibi çok uzun. Bunu kısa tutacağım. Normalde gerçekten çok uzun. Ben şuradan bunu komple kesmeyi düşünüyorum. Şuradan şu kadar uzunluk buna yeter. Ne kadar uzunluk? Şu kadar bir uzunluk yeter. Şuradan şuraya kadar. Evet, bu fazlalığı şimdilik şöyle bırakıyorum. Uçlarını açacağım. Böyle biraz geniş açayım. Görüldüğü gibi kablo uçlarını sıyırdım. Şimdi bu terminalleri kullanarak kabloları birbirleriyle birleştireceğim. Hangi kabloları? Şurada görülen kabloları. Aynı renklerle birleştireceğiz. Kolay olsun diye. Ürünü geliştirenler bu şekilde yapmışlar. Ve iyi de olmuş. Karışmıyor. Böylelikle. Bu güç kabloları. Bu güç kablolarının eksi ucunda böyle bir terminal var. Onu buraya bu şekilde bağlayabilirsiniz. Yani tabii ki şu vidayı sökeceksiniz. Sonra bunu takıp vidayı tekrar yerine takacaksınız. Üzerine harici vida da takabilirsiniz. Veya burada bakın şase bağlantı noktası var. Bunun altına da bağlantı yapabilirsiniz. Buraya da. Yani burası daha garantili olur. Buraya bağlamanızı tavsiye ederim. Ve bu da artı 12 volt. Şimdi ben daha önce bunu şuradan çakmaklıktan almıştım. Bakın. Şu çakmaklık soketinden almıştım. Onun için buradaki şurada gördüğünüz kırmızı ve kalın mavi kablo, güç kabloları ben direkt buraya bağlayacağım. Diğer bağlantı yapabileceğiniz yer neresi? İşte şurası. Ne yapacaksınız? Şurada gördüğünüz soket RN'de ve manuel aldığınızda artı eksi bunu gösteren indikatörün kabloları. Şu sarı kabloyu ileriden bir yerden şuradan keseceksiniz ve şurada gördüğünüz güç kablosu, bakın gear selektör diyor. Bu güç kablosuyla bunu birleştireceksiniz. Yani burayı kesmeden açabilirsiniz de, yani buraya bağlantı da yapabilirsiniz. Şu terminalle bağlayacaksınız bunu. Ve siyah kabloyu da dediğim gibi, siyah kablo bakın buradan geliyor. Şuraya ya da onun yanındaki şurası daha iyi olur, bağlayacaksınız. Ben zaten önceden güç kablosu çektiğim için artı eksi, o da şuna bağlı. Güç soketine bağlı, power sokete. Ben direkt buraya bağlantı yapacağım. Kırmızı ile kırmızıyı bağlayacağım. Kırmızı ile kırmızı. Ve sonra terminalle birleştireceğim. Sıktığımda gördüğünüz gibi bağlantı yapıldı. Çekiyorum, gelmiyor. Bir üçüncü kablo da şu uçtan bağlanabilir aslında. Evet, şimdi de kırmızıları bağlayacağım terminalle birbirine. Yani bu da artı 12 voltu bağlayacağım anlamına geliyor. Hemen terminal sıkma pensesiyle sıktım ve gördüğünüz gibi bu şekil oluştu. Evet, kırmızıları birleştirdim. Sıra diğerlerinde. Şimdi bunda şu kabloları kullanacağım ve görüyorsunuz hepsi aynı renkle renklendirilmiş. Ama benimki biraz farklı. Mavi, beyaz, siyah, siyah, yeşille de kahverengi. Öyle yapmıştım.
Ama siz aynı renklerle yapacaksınız bunu. Aynı renkleri denk gelecek. Karıştırmanıza sizin imkan yok. Ben projenin öncesini farklı yaptığım için bu şekilde görünüyor. Beyazla beyaz. Hemen buluyoruz beyazı. Beyazla beyazı birleştiriyoruz. Siyahla siyah.